Videoya başlamadan önce sizden bir isteğim olacak. Lütfen bu anlatacaklarımı bir devletin çöküşe nasıl sürüklendiğini, emperyalizme nasıl boyun eğdiğini düşünerek dinleyin. 1946 yılında bağımsızlığını kazanan Suriye, 1971'e kadar çeşitli iç çatışmalarıyla uğraştı. Alevi ve fakir bir ailede doğan Hafız Esad, askeri okullarda eğitim görmüş, 1966 darbe döneminde Hava Kuvvetleri Komutanı olmuştu. Aynı yıl Baas Partisi sivil liderlerini deviren ve kurucularını sürgüne gönderen başka bir darbenin ardından Savunma Bakanı oldu. Bakanlığı sırasında 1967'deki 6 gün savaşlarında Golan Tepelerini İsrail'e kaptırdı. Bu yenilgi Esad'ın gelecekteki siyasi kariyerinin çoğunu şekillendirecekti. 1970 yılında bir darbe ile ülkenin başına geçti. Bir yıl sonra da resmi olarak devlet başkanı seçildi. 2000 yılında ölene kadar da bu görevde kaldı. Esad'ın ilk yaptığı şey orduyu Rusya desteğiyle yeniden inşa etmekti. Arap devletleri ve uluslararası kredi kuruluşları tarafından finanse edilen Bayındırlık Bakanlığı ile halkının sadakatini kazanmaya çalıştı. Başardı da. Baba Esad döneminde hakim güç Aleviler, Baas Partisi ve silahlı kuvvetlerdeydi. Onun dönemi Suriye'de günlük yaşamın tüm yönlerini kapsayan sosyal ve siyasi özgürlüklerin bastırılmasıyla biliniyor. Siyasi muhalifler tutuklanıyor, işkence veya infazla tasfiye ediliyordu. 1973'te yeni anayasa Sosyalist Baas Partisi'ne devletin ve toplumun lideri olarak çok önemli roller vermişti. Bu değişiklik, sivilleri parti programları için seferber etme, bağlılıklarını ölçmek için kararnameler çıkartma ve tüm yasal sendikaları denetleme yetkisi veriyordu. Ekonomik olarak liberal bir politika izliyor, devlet bürokrasisini ve pozisyonunu kişisel kazançları için kullanıyordu. Partisinin ideolojisi çocuklara okul müfredatının bir parçası olarak empoze edildi. Silahlı kuvvetler de bunu sıkı bir şekilde denetliyordu. Ardından devletin dininin İslam olduğu anayasadan çıkarıldı. Bunun üzerine Müslüman kardeşler ve ulema tarafından Hama, Humus ve Halep'te şiddetli protestolar başladı. Hama'da doruğa ulaşan bu isyanlar şehrin bombalanması ile son buldu. 20 bin insan ölmüş, şehir yerle bir olmuştu. Baas Partisi Esad'ı Suriye'nin yol göstericisi ya da bir baba figürü olarak halka benimsetmeye başladı. 1980'lerdeki bazı sloganlar şunlardı: Ya Esad ya vatanın canı cehenneme. Esad yoksa ülkeyi yakarız. Sonsuza dek Hafız Esad. Nihayetinde parti teşkilatı Esad ailesine ve silahlı kuvvetlerin merkezi rolüne bağımlı hale geldi. Hafız Esad'ın dış politikada birkaç ana hedefi vardı. Kendisini Arap dünyasının lideri olarak görüyordu. Arap milliyetçiliğini güçlendirmek, İsrail'e karşı bir direniş cephesi oluşturmak, bölgesel etkinliğini genişletmek, ülkenin içindeki etnik ve dini çeşitliliği yönetmek için çalışıyordu. Azınlıkta olan Aleviler, devletin tüm yüksek kademelerine yerleştirilmiş, ideolojisi baskı ile kabul ettirilmeye çalışılmış, insanların sesini bile çıkaramaması için her şeyi yapmıştı. Ölümünün ardından oğlu Beşar Esad başa geçti. Bu kısım da ilginçti. Çünkü baba Esad ölümünden sonra kardeşinin veya oğullarından birinin başa geçebilmesi için 6,5 yıl boyunca çalışmıştı. Asker ve güvenlik güçleri arasında Beşar Esad'a destek oluşturmuş, halk nezdinde kabul görmesi için çalışmıştı. Oğul Esad 1994'te orduya katılmış, 1999'da albaylığa yükselmişti. Eski ordu komutanları emekliliğe sevk edilmiş, yerlerine Alevi ve onu destekleyen subaylar gelmişti. Hafız Esad'ın ölümünün ardından Suriye Anayasası değiştirildi. Seçilme yaşı 40'tan 34'e düşürüldü. Beşar 35 yaşındaydı, tek başına seçime girdi. Aldığı oy %97 idi. Suriye Devlet Başkanı olarak ordunun başkomutanıydı artık. Eyaletlerde seçimler yapılıyor, Esad ezici bir üstünlükle kazanıyordu. Bağımsız gözlemciler seçimlerde şaibe olduğunu söylüyor, muhalefet sadece boykot ediyordu.
Göreve geldikten hemen sonra bir reform hareketi önemli ilerlemeler kaydetti. Müslüman kardeşler bağlantılı birçok siyasi tutuklu affedildi. Buna Şam Baharı diyorlardı. Ancak çok geçmeden güvenlik önlemleri devreye girmiş, yüzlerce aydın tekrar tutuklanmıştı. Şam Baharı tekrar kışa dönmüştü. Baskıcı yönetimi artırmak için verilen tavizler geri alındı, sansür artırıldı, ulusal birlik ve istikrar bahanesiyle Şam Baharı hareketi yasaklandı. Rejimin yandaşları her türlü ekonomik tavizi alıyordu, yolsuzluğun bir sembolü haline geldiler. Tartışma programları kapatılıyor, pek çok aydın gizli servis tarafından kaçırılıyor veya öldürülüyordu. Pek çok analist, baştaki reform hareketinin hükümetin yeni liderini desteklemeyen muhalif Suriyelileri ortaya çıkarmak için bir tuzak olduğu konusunda hemfikir. Esad ise bir taraftan Batı'yı ikiyüzlü olmakla suçlarken diğer taraftan Amerika ile ittifak halindeydi. Suriye hapishane ağları, hapishanelerde sorgulanan El-Kaide zanlılarının CIA'ye teslim edildiği önemli bir yerdi. Buradan teslim edilenlerin kim olduğu hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Terörle ilişiği olanlar mıydı yoksa muhalifler mi? Irak işgali sırasında El-Kaide terör üyesi olan kişiler Suriye tarafından eğitiliyor ve Irak'a geçişleri Suriye üzerinden yapılıyordu. Kendisi de ikiyüzlüydü. Fakat bıldırcın hurmalar gelir götünü tırmalar misali bu gönderdiği militanlar Suriye iç savaşında geri gelecek, işi de dönüşecekti. O dönemler Türkiye ekonomik bir krizin ardından seçime gitmiş, AK Parti tek başına iktidarı almıştı. Siirt seçimlerinin yenilenmesiyle Tayyip Erdoğan başbakan oldu. Başbakan olduğu ilk ay Ottawa Anlaşması'nın imzalanması ve Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesinin kabul edilmesi, ilerleyen yıllarda başlayacak bir savaşın belki de ilk işaret fişeğiydi. Suriye için çanlar çalmaya başlıyordu artık. 14 Şubat 2005'te Lübnan eski başbakanı Refik Hariri bir bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olaydan Suriye sorumlu tutuluyordu. Özellikle üzerinde durulan kişi Beşar Esad'ın kayınbiraderiydi. Sanki bir ödüllendirme yapılır gibi ülkenin askeri istihbarat başkanı oldu. Saldırı sonrasında Lübnan'da büyük bir ayaklanma başladı. Halk 29 yıldır işgal altında tutulan topraklardan Suriye'nin çıkmasını istiyordu. Hariri suikastini incelemek üzere Birleşmiş Milletler bir inceleme komisyonu gönderdi. Komisyon, saldırıda Suriye istihbaratının üst düzey yetkililerinin ve Esad ailesinin parmağı olduğunu ortaya koydu. Suriye, bu olay sonrasında Lübnan'dan çekildi. 2007'de yapılan Cumhurbaşkanlığı referandumunda Esad yine oyların %97'sini aldı. Muhalefet partileri seçime giremedi, Esad yine tek adaydı. Sonuçlar açıklandıktan sonra ülke çapında mitingler düzenledi. Binlerce insan katıldı bu mitinglere. Muhalefet partileri seçimleri sadece gayrimeşru ilan etmekle yetindiler. Diğer tarafta Ottawa Anlaşması'nı imzalayan Türkiye, 2009 yılında mayınların temizlenmesi işine başladı. Anlaşma, imzalandıktan sonra 4 yıl içerisinde mayınların temizlenmesini öngörüyordu. Temizlik esnasında patlayan mayınlardan 250'nin üzerinde asker şehit olmuş, 750'den fazlası yaralanmıştı. Temizlik 2013'te bitti. Suriye'deki protestolar 26 Ocak 2011'de başladı. Sivil hakların düzenlenmesi ve siyasi reform yapılması çağrısında bulunan Arap Baharı protestolarının hemen arkasından. 18 ve 19 Mart'taki protestolar onlarca yıldır yapılan en büyük protestolardı. Suriye yönetimi protestocuları dış güçlerin maşası olmakla suçluyordu. Dış güçler Suriye ve Beşar Esad'a karşı komplo kurmuşlardı. Muhalefeti fitneci olmakla suçluyor, Arap Baharı'nı alaya alıyor, katılanları mikrop olarak nitelendiriyordu. Olayların başlamasından hemen sonra Amerika, Esad'a ve hükümet yetkililerine yönelik yaptırımlar uygulamaya başladı. Seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulması. Mayıs 2011'de bu yaptırıma Kanada'da katıldı. Esad'ın yönetimi bırakması için uluslararası bir baskı başladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan Rusya, Suriye'ye uygulanan tüm yaptırımları veto ediyordu.
Ocak 2012'ye gelindiğinde 5000'den fazla sivil Suriye ordusu, 1100 kişi ise silahlı teröristler tarafından öldürülmüştü. Esad ise bizim epeyce tanık olduğumuz konuşmalar yapıyordu halkına. Bu protestolar yabancı güçler tarafından organize edilmişti. Kısa zamanda bunu bastıracaklardı, zafer onlarındı. Tam bu sırada Arap Birliği Suriye'yi birlikten çıkardı. Esad yavaş yavaş köşeye sıkıştığını düşünüyordu. Ulusal egemenliğe saygı duyulması halinde bir çözüm için hazır olduğunu, anayasa için yeni referandum yapabileceğini söyledi. 2012 ve 2013 yılı Esad ve diğer devletlerin manevraları ile geçti. Esad anayasayı değiştireceğim diyor, diğer devletler bunu pek ikna edici bulmuyordu. 2013 yılında biz de üzerimize düşen görevi yaptık ve mayın temizleme işini bitirdik. Baba ve oğul Esad döneminde sindirilen Sünni Müslümanlar, cihatçılar ve diğer gruplar için güvenli bölge Türkiye'ydi. 16 Aralık 2013 tarihinde bize vize serbestisi diye sunulan ve basında sevinç çığlıkları attıran anlaşmanın arasında geri kabul anlaşması da imzalandı. Basın bunu serbest dolaşımdaki mutlu son diye anlattı, bizler de yedik. Bakanlık ve hükümet bu anlaşma metnini kamuoyu ile net olarak paylaşmadı. Anlaşma metni bakanlık sitesinde bile yayınlanmadı. 20 Mart 2016 yılında yapılan bir düzenleme ile anlaşmaya yeni maddeler de eklendi. Kısaca diyordu ki Avrupa, eğer geleni beğenmezsem sana geri gönderirim. Ayrıca karadan ve denizden kim geçerse geçsin sana geri postalayacağım. Sen benim muhafızım ol, mültecileri geçirme, ben sana 3 milyar euro vereyim, tatlıya bağlayalım. Avrupa bir taraftan Suriyeli mülteciler için zemin hazırlarken diğer taraftan Suriye'de savaşan taraflara hem silah hem maddi yardım yapıyordu. Burada savaşan tarafların kim olduğuna bakalım. Suriye Silahlı Kuvvetleri baskıcı ve totaliter de olsa Suriye Devleti ve Beşar Esad'ı temsil ediyor. Karşısında milliyetçi ve demokrasi yanlısı ve Esad karşıtı Suriye Geçici Hükümeti var. Geçici hükümetin silahlı kuvvetleri Özgür Suriye Ordusu. Bir diğer grup Sünni İslamcı gruplardan oluşan Suriye Kurtuluş Hükümeti. Hepsinden bağımsız olarak Rojava'da Kürt-Arap karışımı Suriye Demokratik Güçleri. Bizim bildiğimiz adlarıyla YPG-PYD. Diğer rakip gruplar arasında vahşetleri ve kafa kesmeleriyle ortaya çıkan El-Kaide bağlantılı El-Nusra ve IŞİD gibi örgütler de var. 2014'te Esad, rejim yanlısı bölgelerde yapılan seçim ile 3. Cumhurbaşkanlığı dönemine başladı. Ben Suriye'yim diyordu. Suriye ile ilgili olaylarda benimle görüşmek zorundasınız. Haklıydı da. Türkiye dış politikasının en karanlık dönemi bugünlere dayanıyor. Cuma'yı Şam'da kılarızdan 3-5 top mermisi atar savaş başlatırız diyen müsteşarların kayıtlarını dinledik. Ve en uzun sınır hattımız olan Suriye'nin ulusal egemenliğini yok saydık. Aynı yıl Rakka'daki Esad yanlısı 4 askeri üssün düşmesinden sonra Esad'ın tabanı olan Aleviler arasında da eleştiriler başladı. Ardından Esad ailesine üye birçok insan öldürüldü. IŞİD tarafından yüzlerce hükümet askeri katledildi. Alevi bölgelerinde başlayan çatışmalar protestoların yapılmasına yol açtı. Artık Esad rejimi sallanmaya başlamıştı. Yakınındaki kişiler artık Şam'ın dayanacağını sanmıyoruz diyordu. Akrabaları ve yandaş Alevi iş adamları batılı ülkelere kaçmaya başladılar. Esad'ın artık dayanacak gücü yoktu. 4 Eylül 2015'te Rusya yapabileceği son yardımları yaptığını söylüyordu. Gizli kapılar arkasında pazarlıklar başladı. Moskova, Suriye hava sahasının tam kontrolü, Doğu Akdeniz boyunca kalıcı askeri deniz üsleri ve Libya'ya müdahale etmek için daha kolay erişim gibi jeostratejik hedefler karşılığında 30 Eylül 2015'te doğrudan askeri müdahaleye geçti. Bu sefer demokrasiyi Putin götürüyordu. Esad'ı çöküşün eşiğinden aldı, bunun karşılığında Suriye'yi kendisine bağladı. Bir adam için bir ülke felaketin eşiğine geldi, oradan ulusal egemenliğini kaybetti. Haritada Suriye'nin nasıl parçalandığını görebilirsiniz. Adım adım oluşturulmaya çalışılan Kürt devleti ve dış destekler biraz daha aklımızı kullanmamız gerektiğini gösteriyor. İran, Esad'ın en önemli destekçisi.
İran destekli Hizbullah, Esad ile aynı cephede savaşıyor. Sünni cihatçılara karşı yapılan bu savaşta İran, Şii halkı savunan bir role bürünmüş durumda. Başka bir amaç ise Suriye topraklarından Lübnan'da bulunan Hizbullah örgütüne kaynak ve malzeme akışı sağlamak. Rusya bu savaşın en büyük kazananı. Dünyada Suriye konusu Rusya olmadan görüşülemiyor. Suudi Arabistan, Şam-Tahran yakınlaşmasından rahatsız, cihatçı gruplara para ve silah yardımı yapıyor. Türkiye, Esad ile çok yakınken iç savaş sonrası muhalifleri desteklemeye başladı. Türkiye'den büyük miktarlarda silah ve savaşçı geçişi olduğu basına yansımasa da MİT tırları olayı bunların ortaya saçılmasına sebep oldu. Türkiye, bağımsız bir Kürt bölgesi oluşmasını engellemek için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatını başlattı. Rusya ile anlaşmalı şekilde harekata devam ediyor. İsrail ise Golan Tepelerinde bulunan Lübnanlı Hizbullah militanlarının Suriye-İsrail sınırına konuşlanarak saldırılar düzenlemesinden rahatsız. Bu nedenle 2011 yılından beri 100 hava saldırısı düzenledi. Hizbullah konvoylarını, silah fabrikalarını bombalıyor. İsrail, İran'ın Suriye'de kalıcı olmasına asla müsaade etmeyeceğiz diyor. Almanya, IŞİD ile savaşan Kürtlere eğitim veriyor, silah temin ediyor. Fransa, Özgür Suriye ordusuna tıbbi yardımdan sonra silah da satmaya başladı. Amerika ise kendi denetiminde kurduğu Suriye Demokratik Güçleri yani YPG-PYD'yi modern silahlarıyla donattı. Bir kenarda sessizce bekliyor. Bu kargaşadan bir sükunet çıkar mı emin değilim. Bu karmaşık ortamda yaklaşık 10 milyon Suriyeli ki bunlar Esad karşıtı ve Sünni Müslüman, Türkiye'ye elini kolunu sallayarak girdi. Türkiye, diğer ülkelerden gelenler ile toplam 15 milyonluk bir mülteci nüfusuna sahip. Gelenlerin hükümet destekli olması ve ülkedeki laik kesime karşı hükümet ile aynı yerde durması akla hep Lübnan örneğini getiriyor ve tabii ki Büyük Orta Doğu Projesi'ne. Bu projeyi hazırlayanlar için büyük eşik 2013'te geçildi. Lübnan'da, Suriye'de, Filistin'de olanlara bakın. Ekonomik olarak fakirleştirilen, siyasi baskılar ve bölünmelerle bilenen insanların başlattığı iç karışıklıkların kolayca nasıl iç savaşa evrildiğini görebilirsiniz. Zaten Türkiye baskıcı bir otorite altında sindirilmiş durumda. Ekonomik olarak ise uçurumun kenarındayız. Yıllarca süren rüşvet ve yolsuzluklar, tarımın yok edilmesi, ekonomik gelişmişliği sadece göz boyaması ile yapan iktidar bunu halka yedirmeyi başardı. 2008 yılındaki mortgage krizinden sonra Fed'in para basmaya başlaması ve bu sıcak paranın gelişmekte olan ülkelere girmesiyle sahte bir zenginlik etkisi yaşadı Türkiye. Ekonomik olarak değil, borçla büyüdü. Bu para ülkeden çıkınca tablonun ne kadar korkunç olduğu da ortaya çıktı. Basını komple ele geçiren otoriter irade halkı istediği gibi yönlendiriyor. En son seçimlerde seçmenleri Kürtlere karşı kışkırtarak zor da olsa seçimi kazandı. Yüzlerce yıldır aynı topraklarda yaşayan iki halkı birbirine düşman göstererek ülkenin bölünmesine bir çivi daha çaktı. Her ne kadar güvenlik altında ve adil bir seçim olmasa da ülkenin yarısı baskıcı otoriteye hala direniyor. Ekonomik açıdan güçlü olmayan hiçbir devlet ayakta kalamaz. Umarım ölü toprağını üzerimizden atarız yoksa aynı acıları yaşayacağımız gün gibi ortada. Seçimlerden hemen sonra Avrupa ve Amerika'nın jet hızıyla desteklerini göstermesi, uyuyan milletimiz için bir aydınlanma yaşatır mı bilmiyorum. Seçimden hemen sonra dış basın Avrupa rahat bir nefes aldı diye yazdı. Onlar rahat nefes alacak, asırlık planlarını gerçekleştirecekler diye biz öleceğiz, ona üzülüyorum. Atatürk'ün de dediği gibi uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır.